İtalyan dilinin en önemli iki kitabı Prens ve İlahi Komedia'dır. Ve de ilk öykü kitabı da Decameron'dur. Dünyayı anlatan Boccaccio, ilahi yolculuktaki Dante, içsel yolculuk anlatan Petrarca aynı yüzyılda yaşamışlardır. Decameron 10 günde anlatılan 100 tane öyküden oluşur. Hani 100 masaldan oluşan Binbir Gece masalları gibi. Shakespeare'de hem Binbir Gece masallarından hem de bu Decameron'dan yararlanarak onun içindeki öykü Binbir Gece masalındaki bir tane masaldan yararlanarak Otello'yu yazmış. Otello yaratılıştaki hep zıtlıkları işlemiştir. Binbir Gece masallarında Üç Elma masalını esas almış Otello yazarken. Binbir Gece masalındaki Üç Elma'da gecelerden bir gece Halife Harun Reşit ve veziri Cafer'le kılık değiştirip kente inerler ve masal bu şekilde devam eder. Üç Elma masalı Shakespeare'de Otello'yu yazarken bunu esas almış. Bir de Decameron'daki ikinci günün 7. öyküsünde bir Babil Sultanı kızlardan birini Garbo kralına verir. İşte o öyküden de Shakespeare yararlanır ve Otello'yu böylece yazmış olur. Fakat bu arada Binbir Gece masalı hep söylenir ya, onun esas kahramanı Şehrazat'tır. Ama biz Şehrazat'ı başka türlü duyarız, hep Binbir Gece masalını hep duymuşuzdur. Şimdi ben kısacık Binbir Gece masalında ne var biliyor musunuz? Genelde erkeklerin yalnız bırakılma masalları var. İki tane kardeş hükümdar var. Birisinin adı Şehriyar, birisinin adı da Şahzaman'mış. Hep bu ikisi de evli, barklı ama eşleri kendilerini sürekli yalnızlaştırıyor. Şehriyar adındaki hükümdar inanılmaz etkileniyor bu durumdan. Her gün birisiyle evleniyor, ertesi gün onu idam ettiriyor. Masal bu ya. İşte Şehrazat karakterimiz burada devreye giriyor. Şehrazat vezirin kızıdır. O da şöyle bir formül üretir. Bakar ki bütün kadınlar ölüyor. O zaman ben bu hükümdarla evlenmek istiyorum der vezire, babasına gidip söyler. Ya yaşamım yok olacak ya da kurtulacağım. Kadınlar da bu beladan kurtulacaktır der. Ve hükümdarla evlenir. Evlendiği ilk gece kız kardeşi Dünyazad'ı görmek istemiş Şehrazat. Ve Dünyazad'ı da çağırmışlar, gelmiş ve beraber oturmuşlar. Dünyazad bir istek yapmış. Demiş ki Dünyazad, ne olursun ablacığım, o güzel masallarından birini son defa bana anlat demiş. Şehrazat masalı sabah oluncaya kadar anlatmış. Masalı en heyecanlı yerinde kesmiş. Gündüz masal anlatılmaz demiş. Hükümdar da masalın sonunu merak ettiği için Şehrazat'ı idam etmemiş. Ve her gece masallar birbirine eklenerek Binbir Gece masalı anlatmış Şehrazat ve Şehrazat mutlu, mesut bir şekilde yaşamını sürdürmüş, 3 tane çocuğu olmuş ve masallar da bitmiş. Shakespeare'in Otello'sunda esas yani yararlanmış olduğu Üç Elma hikayesi ve de Decameron'daki ikinci günün 7. öyküsünden yararlandığı. Shakespeare'in Otello'sunda da Otello bir generaldir. Başından geçenleri Desdemonaa'ya anlatır ve birbirlerine aşık olurlar, evlenirler. Desdemonaa'nın nedimesi de Emilia'dır. Emilio aynı zamanda Iago'nun
eşi ya da nişanlısıdır. Fakat Yago resmen böyle nifak tohumları, mitolojideki Eris gibi, fitne fesat tanrıçası gibi ortalığı karıştırmakla meşguldür. Hani savaş tanrısı Ares'in kızı olan Eris var ya, hani tanrıların bir daveti vardır ama Eris davet edilmez. En güzel olanı, yazılı olan altın bir elmayı getirir, o partinin ortasına bırakır. Hera, Afrodit ve Athena almak ister, ben güzelim diye. Ve bunlar tartışırlar. Zeus hangisi güzel? Ya Afrodit'i, Hera'yı ya da Athena'yı seçsin isterler. Zeus ne yapacağını bilemez. Ve ölümlü, en yakışıklı olan Paris'i çağırtır. Athena, savaşta sana yenilmezlik veririm der. Hera Paris'e der ki, seni Asya'nın egemeni yaparım der. Afrodit de der ki, dünyanın en güzel kızını sana veririm, beni seç. Şimdi yarışma alanına Hera ile Athena çok güzel giysiler giyer, süslenir ve yarışma alanına gelirler. Hera ile Athena çok süslenmiştir ama Afrodit hiç süslenmemiştir. Paris elmayı Afrodit'e verir. Ve böylece en güzel Afrodit olduğu ortada çıkar. İşte bu ortalık karıştırıcı olan da Otello adındaki generalin hiç savaşmamış olması, Desdemona ile evlendiği halde hiçbir araya gelememiş olması, hep bu fitne fesat yaratan Iago'nun yüzündendir. Otello'da hep gece sahneleri vardır, hep karanlıklar vardır. Yaratılışın zıtlıklarıyla dop dolu olan bir tane eserdir Otello. Geceler sırdaşım olmuş, tükenip gitti hayatım. Acılar kalpte dururmuş, bu nasıl yürektir anlamadım. İkimiz kavga ederdik, birimiz hep susuverdi. Bırakıp gitmeyi denedim, seni yüreğimden çıkaramadım. Kapadım odalara kendimi, yaşadım hüzünü zamansız. Yüreğim sakladı yaşını, seni yüreğimden çıkaramadım. Seni de bu yüzden unutamadım. Haber gelmiyor yardan, belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, şimdi verdiği gibi alsın. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölümü var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Bundan böyle yolu yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlık var. Sen beni anlamadın, gözünü kandır. Bundan öte ayrılık var.
dargınım yollarına yorgunum, gözlerine sürgünüm yar. Sensizlik bana zulüm, kalbimde açan gülüm, yar gelmezse gelsin ölüm. Geceler boyu sürgün şu kalbim sana vurgun, kanıyor senin uğruna. Derine sürgünüm ya. Sensiz